Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekleyerek karıştıralım. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 pakette kuru maya ekleyelim. 1 su bardağı un, 2,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaparak tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, kalan unu ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Toplamda 6-6,5 su bardağına yakın un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Toparlanan hamuru tezgah üzerine alarak 2-3 dakika daha yoğuralım. Hamuru üzeri kapalı bir şekilde mayalanmaya bırakalım. İç harcı için 500 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2 adet büyük rendelenmiş domates suyu, 2 adet rendelenmiş kabak ekleyelim. Göz kararı sıvı yağ gezdirelim. Damak tadınıza göre tuz, karabiber, baharat ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeyi elimizle karıştıralım. Evet, iç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi sulu sulu. Mayalanan hamuru tezgah üzerine alarak gazını çıkartalım ve tekrardan yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru küçük bezeler halinde keselim. Evet, mandalina büyüklüğünde bezeler keserek en son tüm bezeleri yuvarlayalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, en son bezeleri de yuvarlayalım. Küçük oklava veya merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde bezeleri açalım. Evet, iç harcımızı en son tekrardan karıştıralım. Hamurların üzerine birer yemek kaşığı dolusu koyalım ve her tarafına gelecek şekilde elimizle yayalım.
Evet, üzerlerine tekrardan aynı boyutta hamur kapatalım. Kenarlarını sıkı sıkı elimizle bastırarak kapatalım. Evet, bir kapak yardımıyla hamurun kenarlarını keselim. Bu sayede hamurların kenarları daha yapışmış olacak birbirine. Kenarlardan çıkan hamurları da burkarak şekil verelim. Onları da ayrı bir şekilde kızartalım. Isınmış yağ hamuru teker teker alarak kızartalım. Bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine sürekli yağ atarak kabarmasını sağlayalım. Kenardan çıkan parçaları da tavanın bir kenarında kızartabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Dikkatli bir şekilde ters çevirerek diğer tarafını da kontrollü bir şekilde kızartalım. Kızaran hamurların fazla yağını süzerek servis tabağına alalım. Kalan hamurları aynı yöntemle teker teker kızartmaya devam edelim. Evet, hamurlarımızı kızartırken ocağımızın ayarı orta ateşte olsun. Çok harlı ateşte kızartmayalım. İşi çiğ kalmasın. Kızaranları yağını süzerek servis tabağına alalım. Evet, aynı yağda kızartmaya devam edelim hamurlarımızı. Evet, gördüğünüz gibi çok çok kabarıyorlar. Hamurlarımızı pişirmeye devam ediyorum. Hepsi bitene kadar.
Dilerseniz hamurun bir kısmını çiğ börek gibi kapatarak da pişirebilirsiniz. Ben bir kısmını bu şekilde pişirdim. Evet, diğer böreklerimi de kızardıktan sonra fazla yağını süzerek alıyorum ve kalanları aynı tavada pişirmeye devam ediyorum. Evet, hamurlarımın, böreklerimin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir börek çıktı. Bir tanesini de bölerek işini sizlere yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.